Kendileri İstanbul'daki bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorlar? What do you think of this city renovation movement compared to United States? Well, what it makes you feel? Well, I can't compare it to the United States. I can only compare it to New York City, which is where my experience is. And we don't have in New York City the land to be able to approach this project. We don't have the land. Amerika ile buradaki şehirciliği ve kentsel dönüşümü tabii ki kıyaslayamam. Bir defa New York'ta bizim sizin kadar arazimiz yok. So everything that's being built in New York City is going up higher and higher and higher. Her şeyi New York'ta dikey olarak inşa etmek zorundayız. But it is it's historic. It will offer homes to many thousands of residents, and I think it'll bring in to Istanbul new families that will work to continue to make Istanbul one of the world's most celebrated cities. Eminim ki bu kentsel dönüşüm süreci birçok ailenin daha güzel, daha iyi evler sahip olmasına, birçok insanın çalışmasına ve İstanbul'u daha yaşanılması ve daha popüler bir şehir haline getirecektir. Şimdi Amerika'daki finansçılar, profesyonel projeye ve İstanbul'u gelmeden önce bir yoklama, bir sondaj çalışma, görüşme olmuş. Did you ask anything about any American financiers about this project before you come here? No, I didn't. I wanted to come here and look at it, and certainly information will be provided to me. And I'm not a financier. I'm a politician. You understand? I'm a politician. But obviously, I think it's such an impressive project that I would think that any entrepreneur, anyone that has investment money, would be interested. Eminim ki yatırım gücüne sahip olan birçok farklı yatırımcı burada yatırım yapma heyecanına sahip olacaktır. Ben bir politikacıyım, finansçı ve yatırımcı değilim. Daha önce projeye dair çok geniş bir araştırma yapma imkanım olmadı. Ama şu an gördüğüm bilgi edindim ve arkadaşlardan bana yazılı bilgi geçmesini de istedim. Bundan sonra Amerika'daki yatırımcılarla da döndüğüm vakit bu bilgileri paylaşacağım. Eminim ilgilenen yatırımcılar olacaktır. By the way, this enormous project also creates a lot of jobs. Economic development and jobs. Bu kadar Which means taxes. Go ahead. Bu kadar büyük bir kentsel dönüşüm sürecinin ve özellikle bu projenin ister istemez yaratacağı çok da büyük bir ekonomi ve istihdam yaratma gücü de olacaktır. Bu da sonuçta vergi demektir. Vergi de ülkelerin büyümesi için kaçınılmaz bir gerçektir. Kendilerinin New York'taki dönüşümden sonra kıyasla buraya önereceği bir şeyler var mı dönüşüm? Do you suggest anything in terms of city renovation because you were a mayor as well? You Right. had that experience. What do you suggest to Istanbul? First off, I think you're doing okay. İyi gidiyorsunuz. Your city is more than twice the size of New York City, so you're doing okay. I would only emphasize what we do in New York City more and more is any new buildings have to have a certain amount of apartments set aside for people of lower income. In other words, the building can be 80% whatever you can get, but 20% to be set aside for people of low income. That's what we're doing in New York City. Bir defa karşılaştırmak çok zor İstanbul'la New York'u. Sizin şehriniz New York'tan 2 kat daha büyük bir şehir. Ama biz kentsel dönüşüm yaparken, yeni binalar inşa ederken özellikle fiyatlandırma politikalarında en azından projelerin %20'sinin alt gelir grubuna da hitap etme zorunluluğunu getirmeye çalışıyoruz ve öyle taleplerimiz oluyor ki farklı gelir gruplarından insanlar da şehir dönüşürken daire sahibi olabilsinler. This applies to buildings that get city assistance, namely tax benefits. They reduce the taxes, or they allow the builder to build higher, and in return, they have to guarantee 20% of the apartments have to be lower income.
Bu izinlere %20'sinin düşük gelir grubuna da sunulması, temin edilmesi durumunda vergi avantajlarımız da oluyor. Kat izinlerini de daha fazla yükseltebiliyoruz. O yüzden buna benzer bir mantalitenin Türkiye'de de uygulanması taraftarıyım. Yalnız burada Fikirtepe'de Türkiye'nin ilk özel kentsel dönüşüm projesi olduğu için %55 şu anda verdiğimiz kişiler alt grup kişilerdir. Yani We already supporting yani burada more than 20%. ekonomik Good. olarak 55% of the project is for also low Low, income. good. That's it. So that's yani bu proje doğru bir o anlamda doğru bir proje. You're already Fikirtepe için. doing it. good. he says. That's good. So I say bravo. That's good. This is good. But in New York City, we have to have laws to make sure that not every builder wants to build and to have apartments for lower income. So we have laws that require them. It's different. It's a different system. You can't compare government in New York City to Istanbul. İstanbul'u Different. Türk belediyeciliğini karşılaştıramazsınız. Bu bizim bakış açımız. like- Sizin gerçekleriniz farklı olabilir. Like I'm surprised, and I could say this. I went into apartments and I looked for closets. No closets. I mean, in New York City, we want closets inside the apartment, but it's different here. Explain. Türkiye'deki ben başka daireleri de biliyorum. Buradaki ev standartlarını da biliyorum. Genel itibariyle gardırop alanlarını siz ayrı bir mobilya olarak alıyorsunuz. Bizde ise kıyafetler ufak odalarda, ufak giyinme odaları denilebilecek minik kilervari yerlerde aslında yapılıyor. O yüzden eşyalarınızı nasıl sığdırdığınızı Türkiye'de anlayamıyorum. Different. And I say, viva la difference. Buraya 6 kere geldiğini söylediler. Her gelişlerinde Türk ekonomisinin İstanbul'un nasıl geliştiğini nasıl gösteriyorlar? You said you've been here 6 times. 6 times. So every time you come here, what do you compare in terms of economy? Economies you think doing good, city is doing good. What kind of differences listen. you see? Listen, I can tell you one thing: traffic every year is the same. So, Trafik her yıl çok kötü. Ne yazık ki. but listen, I live in New York City, and it's very similar. New York'ta da biz aynı probleme sahibiz. Except that New York City, we have the largest subway system, Tek bir farkla New York'ta biz dünyanın en büyük metro ağlarından birine sahibiz. and I know that your city has subways and is building out more. Biliyorum ki İstanbul'da da metro ağı var ve gitgide genişliyor. Bunun farkındayım. There's no question that the subway system in New York City is the lifeblood of moving people around in the city. The lifeblood. Dolayısıyla bizde metro sistemi gerçekten kritik ve bir kan damarı, hayat damarı, can damarı görevi görüyor. Bizde çok kritik. Sizde tabii bu olmadığı için ister istemez trafik karşılaşıyorsunuz. You know, in tourism, Turkey is one of the top 10 cities of the world to visit. And in America, New York City is the #1 city for tourists around the world, right in New York City. So we share a lot of similarities. Biz çok benzer yönlerimiz var. İstanbul dünyadaki ilk 10 turistik şehirden bir tanesi. New York ise Amerika'daki bir numaralı turistik destinasyon. O yüzden çok benzer taraflarımız da var bu anlamda. So visit New York City. Visit New York City. In terms of economy, Listen, every time I come back here, I learn something new about your city. There's, you know, I mean, I speak to residents of Istanbul and they learn something new every day. her geldiğimde İstanbul'la ilgili yeni bir şey öğreniyorum. So the economy, as you know, the U.S. dollar is now stronger, and that affects New York City, and each of our economies is dependent on each other. And the way I see it, and I'm not an economist, I think Turkey and Istanbul is very strong economically, and increasingly, more and more, among the most important nations of the world. Bence İstanbul'un ekonomisi dünyanın güçlü ekonomileri arasında. Evet, Amerikan doları dünyada gücünü sürdürüyor. Ama sonuç olarak tüm ekonomilerin birbirine ihtiyacı var. Türk ekonomisi de bizim de ihtiyacımızın olduğu ve destek gördüğümüz bir ekonomi. Ama her geldiğimde görüyorum ki Türk ekonomisi hem dünyada hem de Amerika'da oldukça konuşulan popülerlikte.